Dünyanın en zeki dedektifini modern dünyaya taşıyan Sherlock dizisini baştan sona özetliyorum. O zaman videoyu beğendiyseniz başlayalım. Hikaye Afganistan'dan psikosomatik bir topallama ve travma sonrası stres bozukluğuyla dönen askeri doktor John Watson ile başlar. John, Londra'daki hayata uyum sağlamakta zorlanırken eski bir arkadaşı olan Mike Stanford ile karşılaşır. John ev arkadaşı aradığını söyleyince Mike onu Sherlock Holmes ile tanıştırır. Sherlock John'u görür görmez onun askeri geçmişini, Afganistan'da bulunduğunu ve kardeşinin alkolik olduğunu saniyeler içinde analiz ederek John'u ve izleyiciyi şaşkına çevirir. Ardından ikili 221B Baker Caddesi'ndeki daireyi tutmaya karar verirler. Devamında Londra polisi görünüşte birbiriyle bağlantısız olan ancak dördü de aynı zehirli hapla gerçekleşen bir dizi intihar vakasıyla çalkalanmaktadır. Müfettiş Lestrade Sherlock'tan yardım ister ve son kurban tamamen pembe giymiş olan Jennifer Wilson'dur. Bunun üzerine Sherlock, John'u da yanına alarak suç mahalline gider. Jennifer Wilson ölmeden önce yere Rage kelimesini kazımıştır. Polis bunun Almanca intikam anlamına geldiğini düşünse de Sherlock bunun bir isim olan Rachel ve kurbanın aslında kayıp olan pembe valizin içindeki telefonun şifresi olduğunu anlar. Soruşturma sırasında John kendini gizemli bir adam tarafından kaçırılmış halde bulur. Bu adamın ileride Sherlock'un abisi Mycroft Holmes olduğu anlaşılacaktır. Ve bu adam John'a Sherlock'u gözetlemesi için para teklif eder. Ancak John bunu reddeder. İlerleyen kısımlarda Sherlock kurbanın valizini bulur ve katilin valizi bilerek almadığını, Jennifer Wilson'un valizini katilin arabasına bıraktığını fark eder. Sherlock kurbanın telefonuna bir mesaj atarak katili bir restorana çeker. Ancak gelen kişinin sadece bir turist olduğunu görürler. Sherlock 221B'ye döndüğünde kapıda onu bekleyen bir taksi şoförü vardır. Katil zekasıyla Sherlock'u etkiler ve onu ıssız bir koleje götürür. Katil kurbanlarını öldürmediğini, onlara iki hap sunduğunu, birinin zehirli, diğerinin zararsız olduğunu ve kurbanların kendi seçimlerini yaptığını iddia eder. Bu bir nevi şans oyunu değil, bir zeka ve manipülasyon savaşıdır. Katil bu oyunların arkasındaki gizemli bir hayranın finanse ettiğini söyler. Sherlock tam hapı yutmak üzereyken karşı binadan bir keskin nişancı yani John Watson katili vurur. Katil son nefesini verirken Sherlock onun canını yakarak arkasındaki ismin kim olduğunu sorar. Katil bu sırada Moriarty ismini haykırır. Bölümün sonunda Sherlock ateş edenin John olduğunu anlar ancak onu ele vermez. Mycroft sahneye çıkar ve ikilinin bu tehlikeli arkadaşlığının başladığını onaylar. Sherlock ve John modern Londra'nın suç dünyasına karşı ilk zaferlerini kazanmış olarak akşam yemeğine giderler. Eski bir üniversite arkadaşı, Sherlock Holmes'u Londra'nın en prestijli bankalarından birinde gerçekleşen gizemli bir haneye tecavüz vakasını araştırmak için çağırır. Bankanın içine hiçbir güvenlik kamerasına yakalanmadan giren kişi sadece bir duvarın üzerine sarı boyayla tuhaf semboller çizmiştir. Sherlock bu sembollerin doğrudan banka çalışanı olan Edward Lucas'e yönelik bir mesaj olduğunu fark eder. Ancak eve ulaştığında Edward'ın içeriden kilitli bir odada ölü olduğunu görür. Polis vakayı intihar olarak değerlendirse de Sherlock bunun imkansız bir tırmanış gerçekleştirebilen profesyonel bir katilin işi olduğunu kanıtlar. Kısa süre sonra benzer bir sembol bir müze çalışanı olan Brian Lucas'in evinde de görülür ve o da aynı yöntemle öldürülmüştür. John Watson ile birlikte ipuçlarını takip eden Sherlock bu sembollerin aslında antik bir Çin sayı sistemi olan Susuo rakamları olduğunu ve kurbanların kara sembol adlı bir Çin kaçakçılık çetesine kuryelik yaptığını keşfeder. Çete çalınan paha biçilemez bir eserin peşindedir ve kuryelerden birinin bu eşyayı çaldığına inanmaktadır. Soruşturma derinleştikçe Sherlock Londra'daki Çin mahallesine sızar ve sembollerin aslında bir kitap şifresi olduğunu anlar. Ancak şifreyi çözmek için hangi kitabın kullanıldığını bulunması gerekmektedir. Bu sırada çete yanlışlıkla John Watson'ı Sherlock, Watson'ın flört ettiği sarayı ise asıl hedef sanarak kaçar. Sherlock, Londra rehber kitabını kullanarak şifreyi çözer ve çetenin gizlendiği tiyatro salonuna baskın yapar. Çete lideri eserin nerede olduğunu bilmeyen kurbanları infaz etmek üzereyken Sherlock müdahale eder ve rehineleri kurtarır. Tüm cinayetlerin ve kaçırılma olaylarının merkezindeki paha biçilemez, antik imparatoriçe tokasının aslında banka çalışanının sekreterine verdiği değersiz görünümlü bir hediye olduğu ortaya çıkar. Olaylar çözülmüş gibi görünse de kaçmayı başaran çete liderinin gizemli bir ekran üzerinden M harfiyle imzalanmış birinden talimat alması asıl büyük olan Moriarty'nin her şeyin arkasındaki asıl beyin olduğunu bir kez daha kanıtlar. Sezon finali Londra'da sıradan bir sabahta Sherlock Holmes'un can sıkıntısıyla duvara ateş etmesiyle başlar. Ancak bu durgunluk 221B Baker Caddesi'nin hemen karşısındaki binada meydana gelen devasa bir patlamayla son bulur. Patlamanın ardından Sherlock kimliği belirsiz bir oyun kurucu tarafından gönderilen gizemli bir pembe telefon alır. Bu telefon aracılığıyla masum insanların üzerine bombalar yerleştiren bir suç dehası Sherlock'a zamana karşı yarışacağı bir dizi bulmaca sunar. Her bulmacanın çözümü için sınırlı bir süre tanınmış, aksi takdirde rehinelerin patlatılacağı bildirilmiştir. İlk bulmaca yıllar önce boğularak öldüğü sanılan genç bir yüzücü hakkındadır. Sherlock, kurbanın ayakkabılarındaki polenleri ve klor oranını inceleyerek bunun bir cinayet olduğunu kanıtlar. Ardından gelen vakalarda sahte bir Vermeer tablosunu teşhis eder. Bir kan bankası çalışanının cinayetini çözer ve öldürülen bir bürokratın gizli füze planlarını çaldığını ortaya çıkarır. Bu süreçte Sherlock her olayın aslında
aslında tek bir merkezden, yani kendi zekasına hayran bir danışman suçlu tarafından yöneltildiğini fark eder. John Watson'ın yardımıyla ipuçlarını birleştiren Sherlock, füze planlarını çalan kişinin aslında Mycroft Holmes'un bir çalışanı olduğunu ve planlarının bir bellek çubuğuna yüklendiğini bulur. Ancak asıl hedef planlar değil, oyun kurucunun Sherlock'u doğrudan bir yüzleşmeye çekmesidir. Oyunun son aşamasında rehinelerden birinin aslında Sherlock'un en yakın arkadaşı John Watson olduğu ortaya çıkar. Sherlock elindeki füze planlarıyla birlikte oyunun son bulacağı bir yüzme havuzuna gider. Havuz kenarında Sherlock tüm bu oyunların arkasındaki ismin daha önce bir hastanede tanıştığı silik bir karakter olan Jim Moriarty olduğunu öğrenir. Moriarty Sherlock'u eğer peşini bırakmazsa onu yakmakla tehdit edip oradan ayrılırken keskin nişancıların hedefinde olan Sherlock son bir hamleyle yerdeki patlayıcı dolu yedeğe nişan alarak hem kendisini hem de Moriarty'yi havaya uçuracak o tetiği çekmeye hazırlanır. Ancak ikinci sezona geçtiğimizde havuz başındaki hesaplaşma Moriarty'ye gelen gizemli bir telefonla beklenmedik bir şekilde kesilir ve suç dehası alanı terk eder. Bu olaydan bir süre sonra Sherlock Holmes ve John Watson İngiliz kraliyet ailesine kadar uzanan bir şantaj davasını çözmeleri için Buckingham Sarayı'na davet edilirler. Hedefteki isim elinde kraliyet ailesine ait müstehcen fotoğrafların bulunduğu bir telefon tutan baskın kadın lakaplı profesyonel domine Irene Adler'dır. Sherlock kılık değiştirerek Irene Adler'ın evine sızar ancak karşısında kendisi kadar zeki ve manipülatif bir rakip bulur. Irene telefonun içinde sadece fotoğrafların değil, devlet güvenliğini sarsacak çok daha büyük bir verinin olduğunu ima eder. Ev, veriyi ele geçirmek isteyen CIA ajanları tarafından basıldığında Sherlock Irene ile işbirliği yaparak ajanları etkisiz hale getirir. Ancak Irene, Sherlock'u etkisiz hale getirip telefonu da yanına alarak ortadan kaybolur. Aylar süren zihinsel bir kedi-fare oyununun ardından Irene, Sherlock'un karşısına tekrar çıkar. Irene'ın elindeki telefon, asgari düzeyde kırılması imkansız bir şifreyle korunmaktadır. Sherlock, Irene'ın nabzını ve göz bebeklerini takip ederek onun kendisine aşık olduğunu fark eder. Bu sırada Irene, telefondaki gizemli bir kodun çözülmesi için Sherlock'u manipüle eder. Sherlock kodu çözdüğünde bunun bir uçak saldırısını önlemek için gereken gizli bir uçuş kodu olduğunu anlar. Ancak bu çözümü onun aracılığıyla Moriarty'ye sızdırmış olur. Bu durum, İngiliz hükümetinin teröristleri durdurmak için hazırladığı ölülerle dolu uçak planını deşifre ederek büyük bir diplomatik krize yol açar. Tüm kozlar karşı tarafın eline geçmişken Sherlock telefonun 4 haneli şifresinin Irone'un kendisine olan hislerini gizlediği I am Sherlocked kelime oyununu olduğunu deşifre eder. Bu hamle Irone'un tüm korumasını ve şantaj gücünü bir anda yok ederken bölümün sonunda Sherlock'un Pakistan'da infaz edilmek üzere olan Irone'u gizlice kurtardığı bir sahneyle bölüm sona erer. Sherlock Holmes Londra'daki monotonluktan bunaldığı bir sırada babasının yıllar önce devasa bir canavar tarafından parçalanarak öldürülüşüne tanık olan Henry Knight'ın vakasını kabul eder. Olay Dartmoor'daki gizemli askeri araştırma tesisi Baskerville yakınlarındaki Grimpen bataklığında geçmektedir. Henry babasını öldüren dev tazının geri döndüğünü iddia etmektedir. Sherlock ve John Watson bölgeye ulaştıklarında hem köylülerin efsaneleriyle hem de askeri üssün sıkı korunan sırlarıyla karşı karşıya kalırlar. Sherlock abisi Mycroft'un kimlik kartını ödünç alarak Baskerville askeri üssüne sızar. Burada genetik araştırmalar yapan Doktor Bob ve Doktor Stapleton ile tanışır. Ardından gece bataklığa giden Sherlock, Henry'nin gördüğü devasa yaratığı kendi gözleriyle görünce hayatında ilk kez gerçek bir korku yaşar ve mantığına olan güveni sarsılır. John Watson ise üssün karanlık koridorlarında yaptığı araştırmalar sırasında gizemli ışık oyunları ve tuhaf seslerle psikolojik bir baskı altına alır. Zihnini toparlamak için zihin sarayına çekilen Sherlock aslında ortada fiziksel bir canavar olmadığını, her şeyin havaya karışan veya belirli bir tetikleyiciyle çalışan halüsinojik bir gazdan kaynaklandığını keşfeder. Bu gaz kurbanların en büyük korkularını görselleştirmelerine neden olmaktadır. İzleri takip eden ikili Doktor Bob'un yıllar önce bir kimyasal silah projesi üzerinde çalıştığını ve Henry'nin babasını bu deneyi gizli tutmak için öldürdüğünü ortaya çıkarır. Köşeye sıkışan Franklin kaçmaya çalışırken mayın tarlasına girerek havaya uçar ve bu sırada bölümün sonunda Mycroft Holmes'un hapisteki Moriarty'yi serbest bıraktığına dair rahatsız edici ipuçları gün yüzüne çıkar. Sherlock Holmes Londra'nın gördüğü en büyük dahi olarak zirvedeyken ezili düşmanı Jim Moriarty tarihin en cüretkar suçunu işler. Aynı anda Londra Kulesi, İngiltere Bankası ve Pentonville Hapishanesi'nin yüksek güvenlik sistemlerini tek bir tuşla devre dışı bırakan Moriarty, kraliyet mücevherlerini çalmak yerine tacı giyip polisin gelmesini bekler. Duruşma sırasında hiçbir savunma yapmamasına rağmen jüri üyelerini ve ailelerini ölümle tehdit ederek beraat eder. Bu hamle Moriarty'nin Sherlock'u yok etmek için kurduğu büyük planın sadece başlangıcıdır. Moriarty, beraatinden sonra Sherlock'un yanına gelerek ona son bir problem sunar. Suç dünyasının dehası, basını ve kamuoyunu manipüle ederek Sherlock'un çözdüğü tüm davaların aslında kendisi tarafından kurgulandığına dair şüphe tohumları eker. Sherlock'un bir kahraman değil, aslında olayları önceden planlayan bir dolandırıcı olduğu algısı hızla yayılır. Polis teşkilatı Sherlock'a sırt çevirirken John Watson dostuna sadık kalarak onun yanında durur. Moriarty, Sherlock'un hayatındaki 3 önemli insanın keskin nişancılar tarafından hedef alındığını açıklar. Bu 3 kişinin yaşamasının tek bir yolu vardır. Sherlock'un intihar etmesi ve sahtekarlığını kanıtlayan bir not bırakması. Hastanenin çatısında gerçekleşen bu devasa zihin savaşında Moriarty, Sherlock'un şifreyi çözememesi için kendi kafasına ateş ederek intihar
intihar eder. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Sherlock, dostlarını kurtarmak için John Watson'ın gözleri önünde çatıdan aşağı atlar. Sherlock Holmes havada süzülürken ve beton zemine çarptığında John Watson onun öldüğüne bizzat tanıklık eder. Ancak cenaze töreninden sonra mezarın başında yas tutan John oradan ayrılırken Sherlock'un aslında ölmediği ve gizli bir planla hayatta kalarak kendi mezarını uzaktan izlediği gerçeği izleyiciyi dehşete düşüren o son kareyle ortaya çıkar. Sherlock Holmes'un sahte intiharının üzerinden tam 2 yıl geçmiş. Bu süre zarfında John Watson yas tutarak hayatına devam etmeye çalışmış ama Mary Merston ile yeni bir ilişkiye başlamıştır. Ancak Londra büyük bir tehdit altındadır ve Mycroft Holmes kardeşini yer altındaki bir Sırp infaz timinden kurtararak şehre geri getirir. Sherlock şehre döndüğünde her şeyin eski haline döneceğini düşünerek John'a bir restoranda garson kılığında sürpriz yapmaya çalışır. Ancak büyük bir öfke patlaması yaşayan John Watson Sherlock'u affetmek yerine ona saldırır. Sherlock bir yandan John'un güvenini tekrar kazanmaya çalışırken diğer yandan Londra metrosunda gizemli bir şekilde ortadan kaybolan bir yolcu vakasını incelemeye başlar. Güvenlik kameralarını analiz eden Sherlock, Londra metrosunun altında kullanılmayan gizli bir vagon olduğunu keşfeder. Bu vagon, parlamento binasının tam altına yerleştirilmiş devasa bir patlayıcı mekanizmasıdır. Terör saldırısının arkasındaki motivasyonu çizen Sherlock, istemeden de olsa John'u da bu tehlikeli soruşturmanın içine çeker. İkili parlamento binasının altındaki tünellerde patlamaya hazır zaman ayarlı bombayı bulur. Sherlock bombayı nasıl durduracağını bilmediğini söyleyerek John'dan özür diler ve ikisi ölüme hazırlandıkları duygusal bir an yaşarlar. Ancak Sherlock aslında bombayı çoktan etkisiz hale getirmiş, sadece John'un gerçek duygularını itiraf etmesi için ona bir oyun oynamıştır. Bu olay ikilinin arasındaki buzların erimesini ve efsanevi ortaklığın yeniden başlamasını sağlar. Sherlock Holmes hayatının en zorlu görevlerinden biriyle karşı karşıyadır. John Watson ve Mary Merston'ın düğününde sağdışılık yapmak. Sosyal becerileri kısıtlı olan Sherlock, düğün konuşması sırasında geçmişte çözülememiş veya garip kalmış iki farklı vakayı anlatarak davetlileri hem şaşırtır hem de eğlendirir. İlk vaka olan Kanlı Er, kapalı bir duş kabininde sırtından bıçaklanan ancak faili bulunamayan bir muhafız hakkındadır. İkinci vaka ise Mayıs Sineği Adam. Birden fazla kadınla farklı kimlikler kullanarak randevulaşan gizemli bir adamın hikayesini kapsar. Sherlock konuşması esnasında anlattığı bu kopuk hikayeler arasında zihinsel bir köprü kurar. Mayıs Sineği Adam'ın kadınlarla buluşurken kullandığı isimlerin aslında John'un eski komutanı binbaşı James Sholto'nun evindeki personellerin isimleri olduğunu fark eder. Sholto geçmişteki bir askeri operasyonda tüm adamlarını kaybettiği için ölüm tehditleri alan ve münzevi bir hayat yaşayan biridir. Sherlock katilin düğün kalabalığının içinde olduğunu ve hedefin bizzat binbaşı olduğunu anlar. Düğün terörünün ortasında Sherlock katilin yöntemini deşifre eder. Katil kurbanlarını saatler öncesinden çok sıkı bir üniforma kemeri veya korse üzerinden ince bir iğneyle bıçaklamaktadır. Bu sırada kurban kemerini çözene kadar yaralandığını fark etmemekte, kemer çözüldüğü an iç kanama nedeniyle ölmektedir. Ardından Sherlock, Sholto'nun odasına giderek onu kemerini açmaması konusunda uyarır ve katilin düğün fotoğraflarını çeken Jonathan Small olduğu ortaya çıkar. Sherlock'un müdahalesiyle binbaşı kurtarılır ve katil yakalanır. Düğün dansı sırasında Sherlock, Mary Merston'ın sergilediği iştah artışı ve tat alma duyusundaki değişim gibi küçük belirtileri analiz ederek onun hamile olduğunu anlar. Bu mutlu haberi John ve Mary'e vererek bölümü kutlamayla bitirse de en yakın dostunun artık yeni bir hayata adım attığını ve kendisinin artık 3. kişi konumuna düştüğünü fark etmenin verdiği buruklukla düğün salonunu tek başına terk eder. Londra'nın en tehlikeli şantajcısı ve şantajın Napolyon olarak bilinen Charles Magnusson, devlet sırlarını ve kişisel zaafları birer silah olarak kullanarak İngiltere'nin en güçlü isimlerini kontrol etmektedir. Sherlock Holmes Magnusson'ı durdurmak için bir uyuşturucu bağımlısı kılığına girerek onun ofisine sızmaya çalışır. Ancak asıl büyük şokla Magnusson'ın ofisinde karşılaşır. Sherlock içeri girdiğinde Magnusson'ı öldürmek üzere olan maskeli bir suikastçıyla burun buruna gelir. Maske düştüğünde tetiği çekmek üzere olan kişinin John Watson'ın karısı Mary Merston olduğu ortaya çıkar. Mary Merston geçmişindeki karanlık ajan sırlarını korumak için Magnusson'ı ortadan kaldırmaya çalışırken Sherlock'u göğsünden vurarak ağır yaralar. Ölümün eşiğine gelen Sherlock kendi zihin sarayına çekilerek hayatta kalma mücadelesi verir. Vücudundaki sistemleri mantık ve odaklanmayla kontrol altında tutan Sherlock hastaneden kaçarak Mary ile yüzleşir. Burada Mary'nin aslında geçmişte profesyonel bir suikastçı olduğu ve gerçek kimliğini John Watson'dan gizlediği deşifre olur. Sherlock bu durumu John'a açıklayarak ikilinin arasındaki güveni test eder. Ancak John eşinin geçmişini değil geleceğini seçerek ona olan sadakatini kanıtlar. Ardından Sherlock, Magnusson'ın tüm şantaj bilgilerini depoladığına inanılan gizli arşivi Appledor'a ulaşmak için Mycroft Holmes'un dizüstü bilgisayarını çalarak bir takas teklif eder. Burada Magnusson, Sherlock ve John'u kendi malikanesine davet eder. Ancak korkunç bir gerçek daha gün yüzüne çıkar. Appledore adında fiziksel bir arşiv dosyası aslında yoktur. Magnusson tüm o hassas bilgileri tıpkı Sherlock gibi kendi zihin sarayında yani sadece hafızasında saklamaktadır. Sherlock'un elindeki bilgisayar Magnusson'ın mülküne devlet sırrı soktuğu için Sherlock'u vatan haini konumuna düşürürken Magnusson'ın hafızasındaki bilgiler Mary ve John için hala ölümcül bir tehdittir. Bu yüzden Sherlock Holmes Magnusson'ın zihnindeki bilgileri silmenin tek yolunun onu fiziksel olarak yok etmek olduğunu anlar ve kanunları hiçe sayarak Magnusson'ı herkesin gözü önünde şakağından vurarak öldürür. Bu cinayet sonrası sürgüne gönderilen Sherlock tam uçağa binmişken Londra'daki tüm ekranlarda beliren Jim Moriarty'nin "Beni özlediniz mi?" mesajıyla büyük düşmanın geri dönüşü tüm ülkeyi kaosa sürükler. Sherlock Holmes Magnusson'ın cinayetinden sonra Moriarty'nin geri dönüş mesajıyla sürgün uçağında
ünvanlar indirilir ve hükümet tarafından temize çıkarılır. Sherlock ezildiği düşmanın ölümünden sonraki hamlesini beklerken John Watson ve Mary'nin bebekleri Rosamund dünyaya gelir. Sherlock'un dikkati sıradan bir davanın içinde fark ettiği tuhaf bir detayla dağılır. Bir bakanın evinde bulunan Margaret Thatcher büstü kasten parçalanmıştır. Sherlock bu durumun Moriarty ile bağlantılı olduğunu düşünerek benzer 6 büstün izini sürmeye başlar. Büstlerin peşindeki gizemli adamı bir kavgada etkisiz hale getiren Sherlock, büstün içinden Moriarty ile ilgili bir ipucu değil, Agra yazılı bir bellek çubuğu çıkarır. Bu çubuk, Mary Mercer'ın geçmişteki suikastçı ekibine ait tüm verileri barındırmaktadır. Mary'nin eski ekip arkadaşı AJ, 6 yıl önceki bir operasyonun başarısızlığından Mary'i sorumlu tutmakta ve ona ihanet ettiğine inanmaktadır. Mary, John ve bebeğini korumak adına her şeyi geride bırakıp kaçmaya çalışsa da Sherlock onu fasta bulur. Gerçek hainin Mary değil, İngiliz hükümeti içinde çalışan ve Ammo kod adını kullanan Vivian Norbury olduğu ortaya çıkar. Sherlock tüm tarafları Londra akvaryumunda bir araya getirerek Vivian'ı köşeye sıkıştırır. Ardından Vivian yakalanacağını anladığında Sherlock'a ateş eder. Vivian silah ateşlediği anda Mary Mercer hiç tereddüt etmeden merminin önüne atlayarak hayatını feda eder. Mary, John Watson'ın kollarında son nefesini verirken John bu trajeden dolayı Sherlock'u suçlayarak aralarındaki tüm bağı koparır. John Watson, Mary'nin ölümünün ardından Sherlock ile olan tüm bağlarını koparmış, yasını tek başına tutmaya çalışırken zihninde Mary'nin bir yansımasıyla konuşmaya başlamıştır. Bu sırada Sherlock, kendisini ağır uyuşturucuların etkisine bırakmış, zihinsel ve fiziksel bir çöküşün eşiğinde yaşamaktadır. Bir gece Sherlock'un dairesinde ünlü iş insanı Culverton Smith'in kızı olduğunu iddia eden Faith adında bir kadın gelir. Faith, babasının bir toplantı sırasında çevresindekilere hafıza silici bir ilaç, yani TD-12 vererek birini öldürmesi gerektiğini itiraf ettiğini, ancak ilacın etkisiyle kurbanın ismini unuttuğunu anlatır. Sherlock, kadının getirdiği notları ve uyuşturucunun yarattığı hiper algı seviyesiyle Culverton Smith'in aslında halka mal olmuş bir hayırsever maskesi altında seri cinayetler işleyen bir katil olduğunu keşfeder. Sherlock, Culverton Smith'i köşeye sıkıştırmak için halka açık bir itibar suikastı başlatır. Ancak uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kimse ona inanmaz. Sherlock, John'u tekrar hayatına dahil etmek için karmaşık bir plan kurar ve bir hastane açılışında Smith'e saldırarak John'un onu durdurmasını sağlar. Devamında Sherlock, Smith'in sahibi olduğu hastaneye yatırılır. Bu süreçte John, Sherlock'un halüsinasyon gördüğünü ve tamamen delirdiğini düşünerek ona fiziksel şiddet uygular ve Sherlock hastanede savunmasız bırakır. Olayların arka planında ise Mary Watson'ın ölmeden önce Sherlock'a gönderdiği gizli bir video mesajı vardır. Mary, John'un yas tutarken hayata tutunabilmesi için Sherlock'un kendisini büyük bir tehlikeye atmasını, böylece John'un onu kurtarmak zorunda kalarak eski kimliğine döneceğini öngörmüştür. Sherlock, Mary'nin bu talimatına harfiyen yerine getirerek kendini Culverton Smith'in insafına bırakmıştır. Hastanede Sherlock'un odasına giren Smith, Sherlock'un ölmek üzere olduğunu inanarak işlediği cinayetleri ve insanları öldürmekten aldığı zevki itiraf eder. Ardından tam Sherlock'u boğarak öldürecekken John içeri girer. Sherlock, Mary'nin eski bir eşyasının içine gizlediği kayıt cihazıyla tüm itirafı kaydetmiştir. Smith tutuklanır ve Sherlock'un haklılığı kanıtlanır. Ancak asıl tehlike henüz yeni başlamaktadır. John'un bir süredir gittiği terapisti ve otobüste tanıştığı gizemli kadın aslında aynı kişidir. Bu kadın, Sherlock'u Fate kılığında ziyaret eden kişinin ta kendisidir. John'un karşısına çıkan bu figür, Mycroft ve Sherlock'un yıllardır saklanan dahi ama psikopat kız kardeşleri Eurus Holmes olduğunu açıklar. Eurus, Holmes kardeşlerin en tehlikelisidir ve Sherlock'un dairesindeki notları o yerleştirmiştir. Bölüm, Eurus'un John'a silah doğrultup tetiği çekmesiyle sona erer. Final bölümü, uçakta uyanan ve herkesin baygın olduğunu fark eden küçük bir kızın dehşet verici sahnesiyle başlar. Ardından hikaye günümüze döner. Bir önceki bölümde Sherlock ve John'un terapisti kılığına giren kişinin aslında Sherlock ve Mycroft'un gizli kardeşi Eurus Holmes olduğunu öğrenmişti. Sherlock ve John, Mycroft'u korkutarak ona gerçeği itiraf ettirmek için Baker Caddesi'nde sahte bir paranormal olay kurgular. Mycroft köşeye sıkışınca ailenin en büyük sırrını açıklar. Sherlock'tan bile daha zeki ama doğuştan psikopat olan bir kız kardeşleri vardır. Eurus çocukken Sherlock'un köpeği Kızıl Sakal'ı öldürmüş, ardından kundakçılık yaptığı için ailesinden koparılmış ve öldü gösterilerek Sherinford adlı okyanusun ortasındaki maksimum güvenlikli bir adaya hapsedilmiştir. Konuşma sırasında Baker Caddesi'nde Eurus tarafından gönderilen hareket sensörlü ve bomba yüklü bir mini insansız hava aracı girer. Üçlü son anda camdan atlayarak patlamadan sağ kurtulur. Ardından Sherlock, John ve Mycroft bir tekne çalarak Sherinford adasına gizlice girerler. Sherlock bir güvenlik görevlisi kılığına girerek Eurus'un cam hücresine gider. Ancak çok geçmeden korkunç bir gerçek ortaya çıkar. Eurus içeride hapis değildir. Olağanüstü zekası ve manipülasyon yeteneğiyle hapishane müdürünü ve tüm personeli kendi zihin kontrolü altına almıştır. Anlayacağınız hapishanenin efendisi olmuştur. Mycroft'un geçmişte Eurus'un üstün zekasından faydalanmak için ona ödüller verdiği ortaya çıkar. Bu ödüllerden en korkuncu 5 yıl önce Jim Moriarty ile gözetimsiz geçirdiği 5 dakikalık bir görüşmedir. Eurus Moriarty ile yaptığı bu görüşmede Sherlock'u mahvedecek oyunun temellerini atmıştır. Eurus hapishanede kontrol tamamen eline alır ve Sherlock, John ile Mycroft'u eski hapishane alanında bir dizi psikolojik teste tabi tutar. Birinci test, hapishane müdürüne eşini vurması,
Aksi takdirde Eros'un eşini öldüreceği söylenir. Müdür dayanamayıp intihar eder. Ancak Eros kadın yine de öldürür. İkinci test uçaktaki kız. Sherlock'a düşmekte olan bir uçaktaki, yani bölümün başındaki uçaktaki küçük bir kızla telefon iletişim kurdurulur. Sherlock kızı sakinleştirip uçağı indirmesine yardım etmeye çalışır. Üçüncü test Molly Hopper testi. Eros, Molly Hopper'ın evine güya bir bomba yerleştirmiştir. Sherlock'un 3 dakika içinde Molly'yi arayıp bombadan hiç bahsetmeden Molly'ye seni seviyorum dedirtmesi gerekmektedir. Sherlock bunu başarır ancak Molly'nin duygularıyla oynadığı için büyük bir acı çeker. Üstelik Eros bunun sadece bir şaka olduğunu, bomba falan olmadığını söyler. Sherlock sinir krizine girip odadaki bir tabutu parçalar. Son test kardeş ya da dost seçimi. Eros Sherlock'a bir silah verir ve ondan John ile Mycroft'tan birisini öldürmesini ister. Mycroft Sherlock'un işini kolaylaştırmak için bilerek sinir bozucu davranır ve kendisini vurmasını ister. Ancak Sherlock ikisini de vurmayı reddederek silahı kendi çenesine dayar. Oyunu kaybedeceğini anlayan Eros panikleyerek onları uyuşturucu oklarla bayıltır. Sherlock uyandığında kendini Holmes ailesinin eski evi olan Musgrave malikanesinin yıkıntılarında bulur. John Watson ise suyla dolmakta olan bir kuyunun dibinde zincirlenmiştir. Sherlock bu noktada çocukluğuyla ilgili en acı gerçeği hatırlar. Kızıl Sakal bir köpek değildir. O Sherlock'un çocukluktaki en iyi arkadaşı Victor Trevor'dur. İkisi korsancılık oynarken Sherlock'u kıskanan Eros, Victor'u bir kuyuya hapsetmiş ve boğularak ölmesine neden olmuştur. Sherlock bu travmayı kaldıramadığı için anılarını değiştirmiş ve Victor'u bir köpek olarak hatırlamıştır. Şu an John da aynı kuyuya hapsolmuştur ve boğulmak üzeredir. Ardından Sherlock Eros'u malikanede bulur. Şifreleri ve ipuçlarını çözerken büyük aydınlanma yaşar. Düşmekte olan uçaktaki küçük kız gerçek değildir. O kız Eros'un kendi zihninin bir metaforudur. Eros devasa zekası nedeniyle dünyadan kopuk, duygusal olarak izole edilmiş, uçaktaki yapayalnız kalmış ve nasıl ineceğini bilmeyen korkmuş bir çocuktur. Sherlock bunu anladığında ona öfkelenmek yerine şefkat gösterir. Ona sarılır ve uçağı birlikte indirebiliriz der. Kardeşinin sevgisini hisseden Eros teslim olur ve John'un kuyudaki yerini söyler ve John bu olmaktan son anda kurtulur. Olayların ardından Eros tekrar Sherinford'a kapatılır. Ancak bu sefer tamamen içine kapanmış, katatonik bir haldedir. Sherlock artık onu yalnız bırakmaz. Düzenli olarak ziyaretine gidip onunla keman çalarak kelimeler olmadan iletişim kurar. Ardından bölümün sonunda Mary Watson'ın ölmeden önce kaydettiği bir video mesajı çalar. Mary, Sherlock ve John'a hayattaki en büyük amaçlarının Baker Caddesi'ndeki iki adam olarak yardıma muhtaç olanların son çaresi olmak olduğunu hatırlatır. İkili Baker Caddesi'ndeki harap olmuş dairelerini toparlar ve yeni maceralara yelken açarak bildiğimiz klasik dedektiflik hayatlarına geri dönerler.